Geçenlerde yapmış olduğum The Amazing Digital Circus'ın 8. bölümünün fragmanının incelemesine gelen yorumlara baktığımda inanılmaz derecede Bubble hakkında söylediğim teoriye destek gelmiş. Bu ne demek? Çok uzun bir cümle oldu, farkındayım, hemen toparlıyorum. Dostlar, bunlardan bir hafta önce fragmanın çıkmasıyla beraber bir inceleme videosu yaptım ve Bubble'ın bir virüs olabileceğine dair bir teori ürettim sizlere. Tabii benden sonra hemen diğer kanallarda benzer şeyler yapmış ama önemli olan bu değil. Önemli olan Bubble'ın ne olabileceği. Özellikle gelen onlarca yorumu okuyup bunlara cevap verdikten sonra İhsan'ın yazmış olduğu şeyler birazcık daha dikkatimi çekti. Bu tarz teorilerin varsa da yorumlara yazmayı unutma. Bubble neden bir virüs olabileceği ve hatta sistemin bir arka planında çalışan antivirüs görevi göreceği teorisi bu videoda. Bildiğiniz üzere inanılmaz dijital sirkte her karakterin bir trajedisi var ama biri var ki özellikle de bu Bubble her şeyin tam ortasında olup en az anlaşılan ve görünmez bir karakter. Kane onu sürekli patlatıyor, o ise her seferinde hiçbir şey olmamış gibi geri dönüyor. Çoğumuz onun sadece komik bir yardımcı sanıyoruz ancak benim teorime göre Bubble sirkteki en tehlikeli hata olabilir. Neden mi? Çünkü o arka planda çalışan bir güvenlik duvarı. Özellikle bu videoda Bubble'ın neden sadece bir yardımcı olmadığını, aslında sistemin içinde hapsedilmiş bir virüs olup olmadığını ve sirkin çöküşünün onun elinden gelip gelmeyeceği teorisini konuşacağız. Ancak dostlar, videoya başlamadan önce bu tarz videolar için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve teoriler için özellikle yorumlarda fikirlerini belirtmeyi unutma. Bu arada kanala katıl üyesi olan ve kanala maddi destek verenlere canı gönülden teşekkürler diyerekten lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İlk öncelikle Bubble pilot bölümünden itibaren Kane'in asistanı olarak tanıtılmıştı. Temel görevi basitçe glitchleri yani hataları temizlemek, kusmukları yalamak ve sistemdeki pürüzleri gidermekti. Diğer NPC'ler silindiğinde konfeti ve ışık efektleriyle yok olurken Bubble Kane tarafından patlatıldığında sadece söner ve anında aynı işleviyle geri döner. Yani aslında Bubble tam olarak yok olmaz. Anlık olarak sadece yok olur. Benim teorime göre ise Bubble sirkin opsiyonel döngüsünün bir parçasıdır. Bu ne demek? Sistem aşırı yüklendiğinde, yani Pomni'nin kusması gibi gereksiz şeyler olduğunda müdahale eder ve anomalileri içinde hapseder. Ancak bu temizlik hatayı yok etmek değil, sadece görünmez kılmaktır. Şimdi özellikle Kane'e baktığımızda bir tepki doğurmakta. Kane Bubble'a neden parazit diyor? Bu bir hakaret mi yoksa teknik bir tanımlama mı? Evet dostlar, hatalara baktığımızda Bubble zaman zaman anlamsız cümleler kuruyor, sansürlü konuşuyor ve Kane'in sözünü bile kesebiliyor. Bu Bubble'ın içerdiği verilerin artık ona ağır gelmeye başladığının da bir işaretidir. Tabii ki de Kane onu patlatarak aslında bir nevi hızlı yeniden başlatma, yani quick reboot yapıyor. Bubble temizlenmiş gibi görünse de sistem hataları arka planda birikmeye devam ediyor. Eğer Bubble bir gün patlamazsa veya düzgünce resetlenmezse topladığı tüm bu dijital atıklar sirki bir anda çökertebilir. Şimdi gelelim işin çok amelli kısmına. Şimdi benim dostlar insan vücuduna benzettiğim pankreas kısmı ve geçmişlerde yani 1990'larda çıkmış olan Bubble virüsüyle alakalı göndermelere gelelim. İlk öncelikle dostlar, 90'lardan kalma eski bilgisayar ekranları Bubble Boy virüsü hakkında gazete küpürleri de temsili olarak buraya koyuyorum arkadaşlar. Böyle bir durum vardı. 1999 yılında internet dünyasını sarsan gerçek bir virüstü. Bubble Boy virüsüydü. Bu virüsün özelliği ise kullanıcının hiçbir şeye tıklamasına gerek kalmadan sadece bir e-postayı görüntülemesiyle bulaşmasıydı. Dijital Circus'ta Bubble'ın aniden belirmesi ve Kane'in onu kontrol edemediği anlar bu pasif ama tehlikeli yayılma yöntemine bir gönderme olabilir. Kane onu patlatarak sildiğini sanıyor ama Bubble her seferinde daha garip bir şekilde geri dönmekte. Buna en büyük göndermelerden bir tanesi de özellikle 8. bölümünün fragmanındaki karelerde Bubble'ın Kane'e dik dik bakması, Bubble'ların çoğalmaya başlaması ve akabinde Kane'in onları teker teker patlatmaya çalışmasından geçmekte. Özellikle fragmanda geçen her şeyi mahveden küçük bir yapay zekanın hikayesi cümlesi çoğu kişi Kane sanıyor ama ya kastedilen Bubble ise fragmanda Bubble'ın gözlerinin küçüldüğünü ve Kane'in onlarca Bubble'a panikle patlatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu bir virüsün sistemdeki kontrolsüzce çoğalması olamaz mı? Bubble Kane'in zihninin bir yansıması mı yoksa onu içeriden kemiren bir malware yani kötü amaçlı bir yazılım mı sorusunu doğurmakta.
Yine bu noktada diğer bir teori ise soyutlanmış karakterlerin yani Kofmo gibi görüntüleri ve Bubble'ın sahnelerdeki tepkisizliğidir. Karakterler delirdiğinde neden glitchli yani hatalı canavarlara dönüşüyor? Belki de sirkteki bu bozulmanın sebebi Kane değil, arka planda veri toplayan Bubble'dır. Bubble karakterlerin zayıf anlarını bekleyen bir veri madencisi olamaz mı? Şahsi olarak Bubble'ın göründüğünden çok daha derin görevleri olduğunu düşünmekteyim. Bu da özellikle benim Apantis teorisine götürmekte. Apantis, kalın bağırsağın başlangıcında bulunan ve özellikle genç yaşlarda bağışıklık sistemini destekleyen ve bağırsak florası için yararlı bakterileri toplayan lenfoid doku içerikli, ucu kapalı küçük bir organdır. Böyle genel bir açıklama yaptığıma bakmayın. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Apantis olmasa ve özellikle patladığında virüslerin vücudumuza yayılması ve bizi zehirleyerek öldürmesi veya o olmadan özellikle burada açıklamada belirtildiği gibi genç yaşlarda gelişimi ve bağışıklığı destekleyen özel bağırsakların üretimindeki yararları sağlaması, tıpkı Bubble gibi yeni bir sistemdeki hataları toplaması, onları analiz etmesi ve olabilecek en iyi hale getirebilerek bu sistemi çalışır halde tutmasına benzemiyor mu? Şimdi bazılarınız abi biraz fazla abartmadın mı diyebilir ama sadece bu Apantis açıklamasıyla beraber çok şeyin ötesine geçebilirsiniz. Ve özellikle de geçmişlerde Bubble Boy virüsünün de çıktığını düşünürsek bu sadece bir göndermeden ibaret değildir. Tabii ki de bu noktada sadece Bubble için böyle bir örnek vermek sadece haksızlık olur çünkü daha farklı örnekler ve teoriler de mevcut. Özellikle de Bubble'ın yaratma kapasitesi hakkında. Şimdi en çarpıcı teorilerden biri de aslında Kane'in bir maceranın yani özellikle San Marisco macerasına baktığımızda plajda geçini söylüyorum arkadaşlar. %100 Bubble tarafından yapıldığını söylemekte. O balıkların konuşması ve özellikle karideslere gönderme var arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki özellikle Bubble'ın sadece basit bir helper yani yardımcı değil, Kane ile aynı düzeyde veri işlemeye ve dünya yaratma kapasitesine de sahip bir yapay zeka olduğunu da gösteriyor. Ha belki Bubble bir Kane kadar komplike şeyler yapamıyor olabilir ama bunun sonunda bir yapay zeka yaratma gücü ve aynı zamanda bir ortam yaratma gücüne sahip olduğunu da anlıyoruz. Tabii bazı teorilerde özellikle Kane ile birlikte çalışması gereken ancak sistem hatasıyla bu hale gelen Able karakterine benzetilmekte. Ve özellikle CAI kısaltması teorisi de yani Kane Intelligent Able teorisi de ortaya çıkmakta. Şimdi tabi bunları düşünecek olursak başka şeyler de var arkadaşlar ve özellikle virüs teorisini içeriden mi dışarıdan mı diye kontrol etmek var. Bu ne demek? Bubble sirkteki hataları yutarak aslında kendi içine virüs topluyor olabilir. Bu virüs zamanla Bubble'ı davranışlarını da bozuyor olabilir. Özellikle son zamanlarda Kane'in de glitchlenmeye başladığını görüyoruz. Eğer gerçekten Bubble hata barındıran bir virüs taşıyıcısıysa Kane ile olan sürekli etkileşimi yönetici yani Kane'i de enfekte ediyor olabilir mi? Özellikle de bu virüs dışarıdan sızan bir malware mı yoksa hapsolmuş insan zihinlerinin sistemde bıraktığı dijital bir tortu olabilir mi? Sonuç olarak Bubble sirkteki en kritik güvenlik katmanı. O sirkteki hataları emen bir sünger ama bu sünger artık dolmuş durumda. Kane'in onu her patlatışı yaklaşan felaketi sadece biraz daha ertelemekte. Eğer Bubble soyutlanırsa dijital sirk sadece glitchlerden oluşan bir cehenneme dönüşebilir. Peki ya senin teorin ne? Bubble sirkteki dostumuz mu yoksa sessizce büyüyen bir yıkım mı? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi buradaki videolardan herhangi birine gidebilirsin. Daha fazla video için de beklemede kal diyerekten kendine çok iyi bak, hoşça kal.